Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde çok sorduğunuz sorulara cevap bulacağız. Öncelikle altın nereden alınır ve altın nereden satılır? Bunun cevabını vermek teknik analize kalmış bir durum. Bunu gene bu teknik analiz videosu içerisinde sizlerle birlikte göreceğiz. Eğitim amaçlı bir video olacak. Çok dikkatli bir şekilde dinlerseniz altını nereden alıp nereden satmanız gerektiğini sizlere grafik üzerinde teknik analiz yöntemini kullanaraktan göstermeye çalışacağım sevgili dostlarım. O yüzden hiçbir yerde bulamayacağınız bir video olacak. Eğitim tadında bir video olacak. Dikkatli bir şekilde beni izleyin. Evet, 4 saatlik grafiği açtığınız zaman burada bir mor ve sarı iki tane çizgi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar biri 9 günlük EMA değeri, biri de 15 günlük EMA değeri. Şimdi altın nereden alınır, nereden satılır? Bunu söyleyebilmek için öncelikle altındaki trend yönünü sizlerle birlikte bir bulalım ve şuraya bir trend çizgisi çektiğimiz zaman arkadaşlar 4 saatlik grafik üzerinde bakın şu şekilde bir grafiğe trend çizgisi çizin. Bir de alttan geçen trend çizgilerini kendiniz belirleyin. Bu da alttan geçen trend çizgileri bu şekilde belirleniyor. Herhangi bir riske karşı da sevgili dostlarım bakın şu alt taraflarda özellikle sarkmalar oluyor. Bu sarkmalarda tuzaklara yakalanmamak için buradaki grafiği biraz daha genişletebilirsiniz. Bunun içinde bir trend çizgisi daha alabilirsiniz. Bakın şu alttan geçen trend çizgisi ve tam şu bölge üzerinden geçen bir trend çizgisi. Onu da sarı renkle belirleyelim. Bizler için herhangi bir pozisyon değişikliği durumunda tehlikede kalmayalım. Evet, şu şekilde grafiğimizi öncelikle belirledik. Gördüğünüz gibi trend yönümüz kesin ve net olarak şimdilik hala da yukarı yönde devam eden bir altın trend çizgisi. Şu şekilde bir de formasyonumuz mevcut. Bakın burada. Bu da bayrak flama formasyonu. Bu flama formasyonumuz 4 saatlik grafikte baktığımız zaman kırılmış durumda. Bakın flamaların tepe noktasının yukarıya yönlü kırılması demek. Buradaki hareketin sert yukarı yönlü işlemesi demek. Burası kırılmış yukarı yönlü hareketini bir trend çizgisi doğrultusu üzerinde yapmaya çalışan bir altın. Fakat son 4 saatlik grafik içerisinde baktığımız zaman 2007 dolar içerisinde tekrardan buradaki trendin içine girmiş bir altın sizlerle birlikte izliyoruz. Şimdi bize teknik olarak baktığımız zaman hep iyi, hoş konuşuyorsunuz ama nereden satış yapacağız? Evet sevgili dostlarım, nereden satış yapacağız? Bakın trendin bozulduğunu anlayabilmek için 4 saatlik grafik üzerinde şuradaki en alt trend çizgisini belirliyoruz öncelikle ve burası da 1995 dolar seviyesinden geçiyor. Şimdi altının ons tarafında arkadaşlar ilk trend bozulmunun gelmesi için 1995 dolar seviyesinin altında bir kapanış olması gerekli. Bunun altında bir kapanış olmadıkça buradaki hareket 1995 seviyesine kadar gelse de tekrardan yukarı yönlü bu trend çizgisi içerisinde devam edecektir. Şimdi baktığımız zaman trendin üst noktası da orasının geçtiği bölgeyi de hemen hesaplayalım sizlerle. Bugün itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar orası da 2050 dolar seviyesinden geçen bölge. Şimdi 2050 yukarıda işaretleyeceğimiz önemli bir bölge. Orayı hemen işaretleyelim sizlerle birlikte. Evet, şurası 2050 dolar seviyesi. Burası 2050 dolar seviyesinden geçen bölge. Aşağısı da 1995 dolar seviyesinden geçen alan. 4 saatlik grafik üzerinde 1995 dolar seviyesi altında kapanışlar görmeye başlarsak arkadaşlar, 4 saatlik kalışlar görmeye başlarsak buradaki hareketimiz aşağı yönlü altının onsunda daha devam edecektir diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketin de 2050 dolar seviyesi üzerinde, bakın şu 2050 dolar seviyesi üzerinde hareket etmesi altının ons tarafında tekrardan 2070 ve 2100 dolarlar seviyesine doğru bu hareketin yukarı yönlü devam edeceğinin sinyalini bizlere verir. Şimdi burada anlamadığınız herhangi bir konu yok zannedersem. 4 saatlik grafik üzerinde baktığımız zaman altının onsundaki sıkışmanın 2050 dolar ile 1995 dolar arasında
devam ettiğini görüyoruz. Şu an itibariyle bir satış veya alış pozisyonuna girilebilir mi? Evet, Forex ve Viop platformlarında işlem yapan sevgili dostlarımız 1995 dolar seviyesi üzerinde kalındıkça buradaki pozisyonlar arkadaşlar alış pozisyonu şeklinde değerlendirilmeli. Şu an için 95 seviyesi kırılmadığı, aşağıya doğru kırılmadığı için buradaki hareket 95 ile 2050 dolar seviyesi arasında gitgeller yapabilir ve gayet normaldir. Trend çizgileri bakımından da baktığınız zaman da buradaki hareket şu an için 1995 dolar seviyesi ile 2050 dolar seviyesi arasında sıkışmış bir durumda devam ediyor. Bizler işin grafik yönünden al ve sat yerlerini şimdilik sizlerle birlikte öğrendik. Ve bu al-sat bölgesi bize diyor ki şu an için beklemede kal. Herhangi bir sat pozisyonuna girme. Herhangi bir al pozisyonuna da girme. Al pozisyonuna gireceksen de 1995 bölgesini stop bölgesi olarak kendine belirle. Çünkü buradan tekrardan geri dönüş altının onsunu 2050 dolar seviyesine doğru tekrardan hareketlendirebilir. Fakat 1995 altındaki 4 saatlik kalışlar aşağı doğru tekrardan arkadaşlar altının ons tarafında 1941 dolarlar seviyesine doğru bir hareketi başlatabilir. Grafikte şimdilik okuduğumuz bizim bu. O yüzden altın takip eden sevgili dostlarımız şimdilik bu sıkışmayı takip edecek. Yani 95 ile 2050 dolar seviyesi arasındaki sıkışmayı takip edecek. İşin bir de temel analiz kısmı var arkadaşlar. Temel analiz bakımından da baktığımız zaman altının onsunun bu aralıkta sıkışması bizlere Nisan-Mayıs ayı içerisinde biliyorsunuz FED faiz kararları açıklanacak. Altının onsunun bir sonraki dönem için artık FED'in faiz kararlarındaki süreci beklediğini bizlere gösteriyor. Bu da ABD verilerinden özellikle biliyorsunuz tüketici verileri geçtiğimiz günler içerisinde açıkladı ve tüketici harcama verilerinin iyi çıkması sonucu altının ons tarafında bizler bir geri satış pozisyonu gördük. Bu da FED'in Mayıs ayı içerisindeki faiz artışları dönemi içerisindeki süreçte arkadaşlar harcamaların iyi olmasından kaynaklı olaraktan FED faiz artışlarına daha devam edebilir sinyalini gören bazı yatırımcıların satış vermesinden kaynaklı olarak görülmüş durumda. Fakat gene bir temel analiz bakımından bakacak olursak da ABD'de iflas eden bankalar biliyorsunuz bu bankalar Avrupa'daki ekonomi üzerindeki büyük bankalar üzerine de sıçradı. Fakat orada bazı bankaların durumları şu an itibariyle kurtarılmış olarak gözükse de bu likidite krizinin apaçık ortaya çıktığının bir anlamı. Bu likidite krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte de FED'in elinin zayıfladığını düşünen kesimler büyük miktarda alım yapmış durumda. Onlar da şu an itibariyle kısada 2070 ve 2100 dolar seviyesi arasından geçen bölgeyi fiyatlıyorlar arkadaşlar. Bu da altının onsunda temel açıdan baktığımız zaman gene ortada bir karar. Yani bu kararsızlık gene kanal içindeki hareketlerin devam edeceğini bizlere gösteriyor. Ta ki FED faiz kararlarının ne durumda açıklanacağıyla ilgili Powell'ın ağzından çıkacak kelimeler önemli olacak. Bu kelimeler doğrultusunda da altında bir yön arayışı içerisine gireceğimizi düşünüyorum. Şimdilik satış yönünde bir karar vermek için erken. Bunu görebilmek için dediğim gibi 4 saatlik kapanışlarda 1995 dolar seviyesinin altında kapanışlar görmemiz gerekli. Yukarı yönlü hareketlerin de tekrardan 2070-2100 dolarlar seviyesine doğru hareket edebilmesi için de yukarıdaki 2050 doların kırılması gerekli. Bant aralığı devam ediyor. Biraz daha orta vadeli bu grafik üzerinde gene bakacak olursak da sevgili dostlarım günlükte mesela bakmak lazım. O da günlük tarafında baktığımız zaman 1941 dolar seviyesi çok önemli.
1941 doların aşağı yönlü kırılmadığı her süreç içerisinde altının ons tarafında 2100 dolarlar seviyesine doğru bu ana hedef bölgesinin devam edeceğini de söyleyebiliriz. Bu da bankadan özellikle işlem yapan sevgili dostlarımız için 1941 dolar seviyesi önemli. Çünkü oradaki makas aralıkları oldukça yüksek olduğu için 1941 doları takipte kalsınlar. 1941 dolar seviyesinin altında bir kapanış görmediğimiz sürece burada da yön hala 2070 ve 2100 dolar seviyelerine doğru bu hareketin devam edeceğinin sinyallerini bize veriyor. Sizlerle birlikte bu seviyeleri takipte kalacağız.